Ya Covid-19 asla kaybolmazsa? Eğer bu durum bitmezse nasıl hissederdik? Tüm maskelere, testlere ve aşılara rağmen Covid-19'un tamamen ortadan kalkacağına dair bir garanti yok. Ama bana bu konuda kulağını ver. Virüs gitmese bile göründüğü kadar kötü olmayabilir. Ne yazık ki Covid-19'un hiç kaybolmamasını getirebilecek birkaç sebep var. Peki aşılar nasıl olur da işe yaramaz? İnsanlar her zaman kısıtlayıcı önlemlere uymakta iyi değildir. Mesela maske takmak ya da sosyal mesafeler. Unutmayın ki aşılar sadece insanlar da onlarla işbirliği yaparsa etkili kalabilir. Çoğu insan aşılanırsa virüs hassas birini bulmak konusunda zorlanacaktır. Sonunda yayılmaya başlayacak ve de yok olacaktır. Buna sürü bağışıklığı denir. Ama diyelim ki çok sayıda insan aşı olmayı ve sosyal mesafeyi reddetti. Virüs hızla yayılmaya devam edecektir. Hızla ve her zamanki gibi yayılıp hayatlarımızı mahvetmeye devam edecek. Ama bazı topluluklar aşıya karşı olup olmak istemeyebilir. Sonuç olarak bölgeleşmiş salgınlar oluşabilir. Devletler özel karantina bölgelerinde aşı karşıtları insanları toplar ve onlara bölge dışına çıkmayı yasaklardı. Karşıtlar banliyölerde kalacak ve orada yaşamına devam edecekti. Bir diğer yolsa aşı olmaya zorlayacaklar ve kararlarınızı asla takmadan tüm şiddetiyle aşı olmanız konusunda direteceklerdi. Bana çok tanıdık geldi. Covid-19'un yayılmaya devam etmesinin başka bir yoluysa ortaya çıkış şeklidir. Sadece yarasalar ve pangolinlerde değil, Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplanlar ve Hollanda çiftliğindeki vizonlar Covid-19 geçirmiş durumda. İnsanlar tamamen yok olmuş olsa bile bir şekilde bu virüs hayvanlarda olacaktı ve son canlıya kadar devam edecekti. Covid-19 mutasyonu hakkında bir de üçüncü bir yol var. Aslında baktığımızda hem virüs hakkında hem de mutasyonlar hakkında konuşulacak çok şey var. Yeni mutasyonlar virüsü daha da ölümcül yapabilir mi? Ya da yeni mutasyonlar orijinal aşılarımızı daha da işe yaramaz hale getirir mi? Bunlar bu içeriği hazırlarken aklımda olan deli sorular olarak not defterime işlendi. Virüs asla geçmese bile yönetilebilir. Ki zaten insanlar arasında dolaşan, yeni konaklar arayan, bilinen 4'ten fazla mutasyonlu virüs var. Belki de daha fazladır. Muhtemelen bu virüsle daha önce karşılaştın veya enfekte oldun. Hissetmesen bile belki de bu virüsü atlattın. Koronavirüsler hayatımızda 10 yıllardır var. Yıllardır çocuklarda, hafif yaşlılarda ağır seyretti. Ama günümüze ulaşan mutasyonu eskiye nazaran daha da ölümcül bir mutasyondur. Ama şimdi insanların yavaşça bağışıklık oluşturmasına yetecek kadar uzun süredir buradalar. Covid-19'un bu kadar ölümcül olmasının nedenlerinden biri de bizim için yeni bir virüs olmasıdır. Vücutlarımız daha önce bu virüse hiç maruz kalmamıştı. Sonunda yıllar sonra bağışıklık sistemlerimiz bizi korumak için uyum sağlayabilir. Ve sadece yaşayacağın etkiler birkaç koku alma sorunu ile sonuçlanabilir. Geçmişe bakmak önemlidir. Hayatın Covid-19'da nasıl değiştiği ve sıkılaştığı. Karantina sürecinde insanlar yeni tutkular bulmak için daha fazla zamana sahipti ve aileleriyle vakit geçirmek için bolca vakitleri de var artık. Bunu evime kurduğum ofisimden dile getiriyorum. Bu süreçte bir YouTube kanalı açtım, konsept değiştirdim ve neredeyse 12.000 yeni insanla tanıştım. Bu süreç içerisinde şirketler yapılarını yeniden düşünür hale geldi. Uzaktan çalışmak için daha fazla seçenekle dahil olmak üzere birçok işçi çalıştırma seçenekleri olduğunu gördüler. İşe daha az insan gidip gelirken ortam ve çalışma standartları gelişti. Bu da patronların tasarruf etmesine olanak sağladı. Böylece yeni çalışma stiline göre şirket politikaları gelişmiş oldu. Yeni dünyada böyle bir politika zaten oluşacaktı. Zaman içerisinde yavaş yavaş sosyal mesafe önlemleri hafifledi ve insanlar el sıkışmaya ve sarılmaya başladılar. Belki de gelecekte bu virüs sadece bize soğuk algınlığı veren virüslerle aynı şekilde gelecek. Herkes yakalanacak ve bir grip gibi atlatacaktık. Şu anki grip gibi. Zamanında ölümcüldü. Ama artık o kadar da tehlikeli değil. Biraz işin distopik kısmına kayacak olursak, video içerisinde banliyölerden bahsetmiştim. Bunu birkaç canlı yayında da anlatmıştım. Aşı olmayan insanların toplandığı ve dışlandığı bu banliyölerden kimse dışarı çıkamayacağı gibi içeride girişler olmayacaktı. Bir zaman sonra kaos bu bölgelerde kendini gösterecek ve isyanlar başlayacaktı. Böyle bir ihtimale karşı özel kıyafetli ve maskeli personeller kaosu sakinleştirmek ve hatta aşı konusunda sizleri zorlamak için bölgenize girecekti. Dediğim gibi, bu işin ya olursa ve distopik kısmıydı.
Bu süreçte neler olacağı ekonomik, sosyal ve benzeri durumlarımıza bağlı. Umarım pandemi en kısa sürede biter ve bizler de hayatlarımıza verdiğimiz reklam arasının sonuna geliriz. Ama sanmıyorum. Yeni normal çok farklı bir şekilde hayatımızda olmaya devam edecek. Bundan sonra eski dünya olmayacak.